İnsanlar entübe edildikleri için kaybedilmiyorlardı Covid zamanında. Bu durumlarda entübe ediliyordu hastalar ki o zamanlarda da entübasyon indikasyonları bayağı aslında geriye de alınmış. Entübe edildiği için durumu daha ciddi değil. Yani entübasyon pek çok genel anestezi vakasının ayrılmaz bir parçası. Hastanın çok büyük bir çoğunluğunda entübasyon çok kolay bir şekilde halledilir. Bir grup hasta var ki entübasyon hala anestezinin yüksek risk içerdiği ender alanlardan biri olarak ola geliyor. Hocam Covid zamanında hep böyle bir entübe edildi denince aklımıza eyvah gidiyor, eyvah ölüyor Doğru gibi bir algı oluyor. Böyle bir şey mi? Değil. O zamanlarda daha önce de vardı böyle bir entübasyon korkusu aslında. Ama Covid zamanında birazcık da sosyal medya nedeniyle daha belirgin hal aldı. İnsanlar entübe edildikleri için kaybedilmiyorlardı Covid zamanında. Zaten artık çok ciddi olmaya başladığı için. Yani ne demek ciddiden kastım? Akciğer artık o kadar hasta ki yapay kendi spontan solunumuyla oksijenlenmeyi, gaz değişimini sağlayamıyor. Artık yavaş yavaş buna bir destek sağlamak gerekiyor. Bu durumlarda entübe ediliyordu hastalar ki o zamanlarda da entübasyon indikasyonları bayağı aslında geriye de alınmış. Yani olabildiğince entübe de edilmemeye gayret ediliyordu ama tabii bir yerden sonra bu hastanın entübe edilmesi gerekiyor. Yani durumu gerçekten ciddi olan hastalar entübe edildikleri için sonra kaybedildiklerinde burada başka bir videoda bahsetmiştik. İşte bu nedensellik ilişkisi kuruldu. Oysa ki o nedensellik ilişkisi ters yöne. Yani yumurta tavuk yumurtadaki ters yöne. Durumu ciddi olduğu için entübe ediliyor. Entübe edildiği için durumu daha ciddi değil yani. Peki hocam entübe etmek ne demek? Neden entübe edilir bir insan? Entübe etmek, buraya küçük bir videosunu koyarız. Nefes borusunu havayla yani dışarıyla bir bağlantı sağlamak. Nefes borusunun içine entübasyon tüpü denen bir tüpü sokuyoruz. Bir aletle sokuyoruz. Laringoskop denen. O laringoskopla bu tüp girdikten sonra artık yapay solunuma başlıyoruz. Çünkü yapay solunum yapmak için makinenin akciğerlerle direkt bir ilişkisi içinde olması gerekiyor ve bu ilişkinin mümkün olduğunca hiç etrafa kaçağı olmadan gerçekleşmesi gerekiyor. Yani tabii sadece maske tutarak da yapay solunum yapılabilir. Ama o sırada maskenin kenarından dışarı gider. Maskeyle verdiğimiz hava aynı zamanda yemek borusuna da bağlanıyor. Hiç istemediğimiz şekilde mideye de hava gönderebiliriz. Böyle nedenlerle entübasyon pek çok genel anestezi vakasının ayrılmaz bir parçası. Başka aletlerimiz de var tabii ama bir sürü ameliyatta entübasyonu tercih ediyoruz. Hala bunun genel bir parçası ve hiçbir sakıncası yok. Peki hocam entübasyon genel anestezi altında mı yapılıyor? Kişi o sırada bir acı hisseder mi? Çok istisnai durumlar haricinde birazdan bahsederiz. Daima genel anestezi başlıyor. O daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz farklı ilaçları yapıyoruz. Çok ciddi bölüm olarak kas gevşemesini de sağlıyoruz ki entübasyonumuz rahat olsun. Ondan sonra yani insanlar bu entübasyonu hissetmiyorlar. Nadiren eğer bir zorluk da olmuşsa, o girer çıkarken bir tahriş olmuşsa bir boğaz ağrısı hissediliyor ama bu da bir gün içinde geçici bir ağrı oluyor. O da çok önemli olmuyor ama genellikle hiçbir zaman için entübasyonun farkında olmuyor hastalarımız. Peki hocam riskli bir şey mi bu? Hastanın çok büyük bir çoğunluğunda entübasyon çok kolay bir şekilde halledilir. Yani anestezi ihtisasına başlayan genç arkadaşlar için ilk manipülasyonlardan biri budur ve hemen yaklaşık 2. 3. gününde ilk entübasyonu yapmış olur arkadaşlar. Ama bir grup hasta var ki entübasyon hala anestezinin yüksek risk içerdiği ender alanlardan biri olarak ola geliyor. Bunları zor entübasyon durumu yani. Zor entübasyonu ikiye ayırmak mümkün. Bir öngörebildiğimiz zor entübasyonlar, bir de o öngöremediğimiz zor entübasyon. Öngördüklerimiz de nispeten daha iyi. Çünkü ona göre bir tedbirimizi ona göre alıyoruz. Farklı yöntemler uyguluyoruz, bahsederiz. Öngöremediğimiz ise gayet sıkıntılı oluyor. Anesteziye bağlı kalıcı hasarların şu anda muhtemelen en büyük çoğunluğu
öngörülemeyen zor entübasyon yapılamayan zor entübasyona bağlı oluyor. Anestezistlerin kullandığı bir terim var. Can't intubate, can't oxygenate. Bu nedir hocam? Tam işte öngörülemeyen entübasyon durumunda konuştuğumuz şey. Entübe edemiyorsunuz. Oksijenleyebilmek için hastanızı elinizde maske var, işte supralarengel hava yolları denen gereçler var. Ama bunlarla da oksijenlenmeyi sağlayamıyorsunuz. O zaman hasta için hayatı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız demektir. O zaman ta cerrahi olarak nefes borusunun kesilmesine kadar gidebilecek, başıma gelmedi. Ama sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Daha da kötüsü. Şimdi burada söylemeyelim, ortaya çıkabiliyor. Çünkü oksijenlenmiyor hasta. Bu terim eskiden ventile edemiyordumdu. Şimdi işin ciddiyetinin ventilasyonda değil de oksijenlenmede olduğunu bildirmek için entübe edemiyorum ve oksijenleyemiyorum hastayı durumunda neler yapılacağı üzerinde de bunun için de kılavuzlarımız var. Bu bizim meslek hayatımızda hastalarımızın da karşılaşabileceği en büyük sıkıntılardan bir tanesi. İyisi mi onun için? Bunu öngörmek lazım. Peki hocam ne zorlaştırıyor entübasyonu? Evet, ne ile öngörebiliyoruz? Bir kere bu da yine ameliyat önceki hasta değerlendirmesinin en önemli parçalarından bir tanesi ve son derece basit bir şekilde aslında öngörüyü, eğer öngörülebilir bir zor entübasyonsa sağlayabiliyoruz. Ağzını aç, kocaman aç, başını geriye doğru at dediğimiz zaman o kriterlerin pek çoğunu bir anda birkaç saniye içinde neredeyse değerlendirebiliyoruz. Bu sırada neye bakıyoruz? Ağız açıklığına bakıyoruz. Malampati skoru denen bir skor var. Ağzın içinde ne kadar geriye kadar görüyoruz. İşte küçük dili bile göremiyorum. Küçük dili görüyorum, onun ucunu görüyorum falan gibi şeyler. Yumuşak damağı görüyorum. Buna göre bir skorlama sistemi var. Bu skorlama sistemini yapıyoruz. Başın geriye atılımı rahat mı yoksa başın geriye atılımında bir sıkıntı mı var? Mesela ankilozan spondilit denen hastalar vardı. Bu hastalıktan yakınanlar biliyorlar. Onlarda bu başın hareketi çok kısıtlı, yok gibi bir şey. O zaman zor entübasyon olduğunu öngörmemiz gerekiyor zaten. Bunu atamadıkları zaman zor entübasyona göre tedbirlerimizi alacağız demektir. Başka ne var? Şu mesafeyi görmüş oluyoruz. Yine başını geriye attığımızda bunu görüyoruz. Dişlerinde bir sıkıntı var mı? Dişler bizim yolumuzu tıkıyor mu? Bunları görüyoruz. Ve ayrıca bu sadece ağzını açtırarak, başını geriye atıp ağzını açtırarak ve içeriye bakarak bunları görüyoruz. Ayrıca da hastaya genel değerlendirmemizi yapalım. Hastamız biraz fazla kiloluysa, obez ise bir kere zaten bütün bu hareketlerde kısıtlanma olacaktır. Şu mesafe göreceli kısalacaktır falan. Pek çok şekilde obez hastalarda entübasyon sıkıntısı daha sık olarak karşımıza çıkıyor. Bir de aslında en kolay bir şekilde öngörmemizi sağlayacak pek çok kurumda bunu bir belgeliyoruz da daha önce ameliyat olduğunuz ve başınıza bir zor entübasyon geldiyse, böyle bir sıkıntıyla karşılaştıysa daha önceki anestezi arkadaşlar elinize bir kart tutuştururlarsa ameliyattan sonra ya da en azından şifahen bir bilgi verirlerse senin entübasyonun zordu, başımıza dert açacaktın gibi ama daha iyisi bir karta şu nedenle entübasyonu zordu, yani bu bölümde iyiydi de buraya da yetişemedik falan gibi diye bir şey yazarlarsa bu da bir anda bizim bunu öngörebilmemizi sağlıyor. Öngördüğümüz zaman bir kere teknoloji çok ilerledi. Öngörmek için bize sağladığı şeyler de ilerledi. Artık normalde ağzını açarak göremediğimiz bölümleri de örneğin bir boyun ultrasonuyla görebiliyoruz. Rutine girmemiş durumda bu ama şüpheli vakalarda yapılıyor da biz de yapıyoruz. Ama bu hani anestezi değerlendirme polikliniğimizde bizim mesela bir ultrason yok. Şüphe olduğu zaman özel olarak bu işin üstüne düşüyoruz. Muhtemelen bu daha da değerlendirmeye girecek olan bir şey. Sonra da artık demin fotoğrafını gösterdiğimiz o klasik laringoskopların yerine giderek video laringoskop denen bir şey alıyor. Onu da gösterelim şuralarda. Video laringoskopla çok daha net bir şekilde hastanın bu entübasyon yolu gözümüzün önüne geliyor. Teknoloji yüksek demek tabii bunun bir harcaması da var demek ama kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Muhtemelen
Bu videoyu birkaç sene sonra tekrarladığımızda tabii ki videolaringoskop rutin olarak kullanılıyor. Biz eskiden o klasik laringoskoplarımızı kullanırdık diye bu videoyu yapacağız. İşin kötüsü tabii öngörülemeyen zor entübasyonlarda ne yaparız da geliyor. Orası dramatik birazcık. Bunun için aslında bunun için dernekler var. Zor Havayolu Derneği, yani oradaki havayolu uçakları kasteden havayolu değil. Hastanın havayolunu sağlamakta Difficult Airway Society diye başlı bir dernek var. Çeşitli dernekler var. İşte uluslararası var, Avrupa'sı var, Havayolu Management Society'si var. Bir sürü. Bunlar kendi kongrelerini de yapıyorlar. İstanbul'da da düzenleniyor bunlar arkadaşlar tarafından. Bu şekilde biz burada bir takım hepsinin kendi guideline'ları var. Orada çok ayrıntıya belki girmeye gerek yok ama ona göre tedbirimizi alıyoruz. Öngörülenlerde başka ne yapalım? Öngörülenler videolaringoskopi ile de bunu çözemeyeceğimizi düşünüyorsak, örneğin ağız açıklığı hiç yok. Diş hekimi arkadaşlar. Bunu ölçebilir miyiz yumruğumuzla mesela? Parmak. Evet, nasıl ölçebiliyoruz? Ağzınızı açın diyoruz. Kaç parmak sokabilirim? Tabii her hastanın ağzına parmağımı sokmuyorum ama ağzınızı açtırdığım zaman kaç parmağın girebileceğini tahmin ediyorum. Çok titiz olan arkadaşlar arasında parmağını sokanlar da var ama benim yöntemim değil doğrusu. Ama bazı hastalar, mesela çene cerrahisine girecek olan hastalar, zaten derdi bu. Bu nedenle ameliyat olacak. Aç ağzını böyle kalıyor. Tamam, benim Yani buradan... bir parmak yetmez. İki parmak, üç parmağın sokulması gerekiyor. Evet. Hiç parmak olduğu zaman ne yapacağız? Ve bu eklemde bir sıkıntı olduğu için çene ekleminde kas gevşeticiyle de bunun açılmayacağını biliyoruz. Çünkü bu kasların spazmından dolayı değil, direkt eklemin hareketsizliğinden dolayı olmuş olan bir şey. O zaman bu hastayı uyanık entübasyon dediğimiz işi yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Bunun için de videolaringoskopinin bir adım ilerisi diyelim. Aslında başka bir sürü amaç için de kullanılıyor. Bronkoskop. Yani aslında akciğerlere bakmak için, bronşlara bakmak için olan alet. Fiber optik bronkoskop. Kıvrımlı bir şey. Onu da burada fotoğrafını gösteririz. Hasta uyanıkken birazcık sedasyon yapıyoruz. Ama nefes al dediğimizde bu komutumuzu dinleyecek kadar uyanık oluyor. Biraz uyuşturduktan ve burnu da hafifçe lokal olarak uyuşturduktan sonra önce bronkoskopu, sonra bronkoskopun üstünden tüpü gönderiyoruz ama bronkoskopu akciğere kadar sokuyoruz. O tabii rahatsız bir duygu. Çünkü tam ses tellerinin arasından geçerken bronkoskop doğal olarak ciddi bir öksürük refleksi de uyandırıyor kaçınılmaz olarak. İşte onları birazcık aşıyoruz. Oralara tekrar lokal anestetik fışkırtıyoruz bronkoskopun içinden diyelim. Ve entübasyonu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. O entübasyon bayağı ustalık işi. İyi olan şey böyle hastaların bunu yaptığı, bu konuda tecrübesi olan merkezlere gönderilmesi iyi bir fikir. Ya da en azından o merkezde bu konuda bunun kursunu almış, eğitimini almış, kendine güvenen, tecrübesi olan insanların bulunması ve o vakalara onların entübasyona girmesi doğru olan o. Peki benim farz edelim hava yolum dar. Ağzımda az önce bahsettiğiniz gibi bir iki parmak girmiyor. O durumda benim ameliyatım riskli hale mi gelir? Sizin entübasyonunuz riskli hale gelir. Bunu baştan da söyleriz. Entübasyonunuz zor deriz. Zaten hastaların bir kısmı daha önce ameliyat geçirmişlerse evet daha önce de böyle demişlerdi der. Bu riskiyle başa çıkabileceğimizi ama en kötü ihtimal trakeostomi, yani boyunda bir delik açma, yani nefes borusunun üstünde bir delik açma gerekliliği olacağını oradaki cerrah arkadaşlar tarafından bu riski ameliyat öncesi muayenede çok da hastayı ürkütmeden tabii vermek, bu konuda onun onamını da almak gerekiyor. Dediğim gibi benim bu başa gelme benim bir becerimden, yani ben tabii birazcık daha fazla fiber optik bronkoskopi ile ilgili deneyimim var. Bu nedenle zorlandığım durumlarda da yapıyorum. Ama bu olabilecek bir şey ve bu nedenle de cerrahların da buna her an hazırlıklı olmaları gerekiyor. Hatta tıp fakültesi eğitiminde de böyle birazcık daha şeyli olan, hani işi şakaya vurmak isteyen hoca arkadaşlar şey derler. Hani yanında devamlı bir şeyle dolaşıyorum. İşte hemen eğer hastada solunum sıkıntısı olursa hemen oraya kalemimi koyarım falan. Bu da filmlerde çok çıkar.
Bu ancak ve ancak sorun, yani hava yolunu tıkayan sorun açacağınız deliğin üstünde, yani ağza daha yakın bölümde kalırsa bu sorunu çözebilirsiniz. Mesela öyle bir şey vardı. Kızı difterili olan anne yolda trakeostomi açıyor. Kendi kızının boğazını ufaktan kesiyor. Ama bu mantıklı çünkü orada da sorun açtığımız deliğin üstünde. Ama bu gerçekten çok çok ender olarak gerçekten ihtiyacımız olacak olan bir şey. Öyle hemen de bir kalem sokalım gibi bir cengaverliğe fazla kahramanca bir davranış olur.